Merhaba arkadaşlar. Bu Güleyhalı Duygu bebeğimin şu gözlerini nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum. Bakın şöyle. İşleme değil, örerek yaptım. Bunu ördükten sonra ve öğrendikten sonra, yani işlemeyi beceremeyen arkadaşlar için söylüyorum tabii ki. Çok zorlamayacaksınız. İstediğiniz her renkte bu gözden örüp bebeklerinizde uygulayabilirsiniz. Mesela bu bebeğimin gözü siyahtan siyah ölçtüğümüz zaman şöyle 2 santimi 1 milim geçiyor. Tek kat amigurumi iplerinden yaptım ben bu gözü. Bunun demosu şu şekildeydi. Normal amigurumi ördüğümüz iplerin çift katıyla yaptım ben bu gözü. Bu da 3 santim civarında arkadaşlar. Çift kat yaptığımda bakın siyahtan siyaha tabi ölçüyorum. Beyazdan beyaza 2,5'u biraz geçiyor. Ama siyahtan siyaha şöyle baktığımda 3 santim civarında. Tek kata indirerek, bu bebeğimin yüzü çok büyük olmadığı için tek kata indirerek yaptığımda da şöyle baktığımda siyahtan siyaha 2 santim civarında oluyor. Tabi ipiniz daha ince olursa daha da küçültebilirsiniz. İpin kalınlığına göre bebeğinizin gözünün büyüklüğü de değişecektir. Öncelikle beğen butonuna basıp lütfen abone olmayı unutmayın. Reyhalarınızı takipte kalın. Birlikte yaparsak olur, biliyorsunuz sloganımız. Birlikte yaparsak olur diyoruz ve ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Şöyle açık kahve, koyu kahve, siyah tabi kullanacağız ve beyaz kullanacağız. Ben kahverengi göz yapmak istediğim için açık kahve ve koyu kahveyi birlikte uygulayarak kullanacağım. Öncelikle arkadaşlar iplerimiz tabi bu normal ipler olduğu için bunları katlarına ayıracağım. Şöyle bunların tek katlarını kullanacağım. Normal bebeklerimi ördüğüm iplerimin katlarını ayırarak gözlerini oluşturacağım. Şimdi bunların katlarını ayırayım. Ondan sonra başlayalım. Şöyle birer kat aldım. Önce siyahımla başlıyorum arkadaşlar. Şöyle sihirli halka yapacağım. Dantel ördüğümüz tığlardan çok ince uçlu bir tığ. İpinizin inceliğine göre muhakkak ince bir tığınız olmalı. Bu tür gözleri örerken. Şimdi sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne birleştirdim. Önce bakın. Sonra 6 tane sık iğnemi yapacağım. İpimi çekiyorum. Şu ilk sık iğneye başladığım yerden birleştirdim arkadaşlar. Şimdi şu sık iğnelerin üzerine değil de ortaya girerek, sihirli halkanın ortasındaki boşluğa girerek 12 tane sık iğne yapacağız. Bakın ortadaki boşluğa girerek yapacağız. Birinciyi yaptım. 2, şöyle gözün ortasındaki yuvarlığa girerek 12 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Sonra bir sıra sık iğne yapacağım yapmadan. Biraz bol yapacağım bu sırayı. Germesin diye. Son sık iğneyi almadım arkadaşlar. Şu açık renk kahverengi ipimle alacağım ve şöyle yarım ay şeklinde buradan şöyle şuraya kadar filan açık kahveyle örüp daha sonra koyu kahveyle tamamlayacağım. Işık yansımasından dolayı gözlerde koyuluk ve açıklık olur biliyorsunuz. O yüzden şöyle siyah olduğu için biraz tabi görüntü tam görebiliyor musunuz? Bakın şöyle kalın oldu ortası. Bunun için tam ortaya girerek yaptık. Evet, şimdi bu bir önce yapmış olduğumuz siyah ile bir sıra yaptık ya, 12 tane sık iğneyi. O sıranın dibine batarak alıyoruz sık iğnelerimizi. Şöyle bakın, bu içte kalacak. Normalde şuradan şimdi almam lazım. Şuradan şöyle
bir önceki siyahın ördüğüm yerin dibine batarak, yani siyah bu kahverenginin ortasında kalacak şekilde alıyorum. Bakın, siyahın ucuna, zincirlerine batarak almıyorum. Çift çift yaparak o siyahın en son ördüğüm sırasını da üzerine renk gitmiş oluyorum yani. Şöyle biraz ortayı geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne yapmışım. 5 tanesine falan da koyu renkli devam edeceğim. Şuradan şu son sık iğnemi koyu kahverengiyle örerek alacağım. Yine ikişer ikişer yaparak sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. Koyu rengime geçtim. Evet, şöyle bakın, koyu kahve ve açık kahveyi bir sıra önce örmüş olduğum siyahın dibine batarak şöyle ördüm arkadaşlar. Bakın ne kadar tok görünüyor, cılız gözükmüyor. O yüzden üst üste örüyoruz, cılız gözükmesin diye. Şunları arkadaşlar, şu arkada kalan ipleri şöyle düğüm attıktan sonra mutlaka daha kesin ve hatta uzun bırakın. Şöyle gözün içine, şuradan şöyle yaparken gözün içine alalım onları. Evet, bu koyu renk olan kahve rengimle arkadaşlar bir sıra bulo yaparak kaydırma yapacağım. Biraz burası sizi zorlayabilir ama şuradan bakın, hem bulo yapıyorum. Şöyle arka lobundan aldım. Hem de sık iğne yapmıyorum. Şöyle kaydırıyorum. Çok sıkı yapmayın kaydırmayı. Şöyle koyu renk kahverengimle yapıyorum bunu. Şöyle kaydırarak ve bulo yapıyorum. Unutmayın. Arka loblarından alıyorum bakın. Ve ipinizi çok sıkıştırarak örmeyin. Sonra şu bulo kısmını örmek çok zor oluyor, çok sıkı yapınca. Şimdi arkadaşlar, ben bu modeli çıkartırken şu anda ördüğümüz modelin, bakın bu ipleri iki katken. Şöyle tek kata indirdik ya, şimdi iki katken. Anlatırken kolaylık olsun diye modeli hazırlamıştım ama bu büyük olacak. İki kat yapınca ipleri böyle bakın çok büyük oldu. Bundan dolayı tek kata indirdim. Şimdi ben iki kat yaptığımda şurada bakın, şu gittiğimiz yer şu anda şuraya kaydırarak yaptığımız, koyu renkle yaptığımız yer bakın çok güzel görünüyor. İki katlarla yaparken hem blo yapmıştım yine, hem kaydırmıştım beyaza geçtiğimde. Fakat bu tek renkte çok zor olacak. Bu sıradayız, yani şuradayız. Beyaza geçeceğiz. Şimdi ipiniz daha sert, dantel ipi ya da ne bileyim nakış ipi, yani benim şu ayırdığım iplerden daha sert, örümü daha kolay ise şurada şimdi yapacağım sırayı blo yaparak beyaza geçin. Şurayı en azından şu alt kısımda yapacağımız kısımda şöyle blo yaparak geçebilirsiniz. Ama ben gördüm ki şu anda çok zor olacak. Çekim yaparken özellikle. Şimdi beyaza geçerken bu sırayı normal öreceğim. Son şeyi, kaydırmamı beyaz ile yapacağım arkadaşlar. Bir tane de atlamışız. Onu da alalım. Şimdi gördüm. Kamerayla birlikte şey yapınca bazen göremiyorum. Şurada bir tane atlamışım bakın. Şimdi şu son sık iğnelerimi beyazla aldım. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz o koyu renk kahverenginin dibine batarak
üst kısmına değil de dibine batarak artırma yapmadan beyazla örüyorum. Şimdi gözün koyu kahveyle yapmış olduğum kısmı üstte kalacak. Açık renk olan kısmı alta gelecek şekilde yapacağız. Beyazı, ilk beyazı battığım yerin dibine batarak çift çift sık iğnelerimi yapıyorum. Şöyle 2 tane yaptım. Şu üçüncüyü başını doladım. Bunları uzun çekeceğim. İkili trabzan gibi. İkili trabzan yapacağım. Şöyle uzatıyorum. Tekrar aynı yere, biliyorsunuz çift çift yaptığımız için ikili trabzan yaptım. Bir sonraki sık iğnenin olduğu yere yine bakın ikili trabzan yaptım. Bunun çift girdiğimiz için çiftini de ikili trabzan yaptım. Şimdi normal sık iğne olarak, yani iki tane sık iğnenin olduğu yere ikili trabzan yapmış oldum çift olarak. Şimdi şuradan normal yine sık iğne olarak devam ediyorum. Şimdi şurada bir tane arkadaşlar sık iğnemi yaparken şu renk var ya, bakın rengin dibine gireceğim. Gözün ışıması için, ışığını verebilmek için şöyle bakın çektim. Ta şu rengin dibine girdim. Şöyle bir tane yanındaki sık iğneyi çift batarak örüyorum. Şu şekilde. Tekrar şunun dibine bir kez daha gireceğim. Bunu oraya kadar çekiyorum, bakın. Büzdürmeyin orayı. Şunun dibine kadar, yani sık iğnenin olduğu yere kadar bunu uzatacaksınız. Bundan sonra öreceksiniz. Şurada bıraktığımız ikili trabzanları yaptım. İlkinin şöyle aynı hizasında ikili trabzan yapacağım. Şöyle 2 kere de çektim. Tekrar aynı yere girip diğer ikili trabzanımı da şöyle yaptım. Şu son bitireceğim için beyazla çekmiyorum. Buradan itibaren bebeğimin ten rengi olan ip ile, yani ten rengi iple devam edeceğim. Onu da tek kat yapmadım. 2 kat yaptım arkadaşlar. Biraz kalın olsun diye. Şuradan en sonuncu beyazımı ten rengiyle aldım. Bebeğimi ördüğüm renk ile, ten rengi dediğim, aldım son beyazımı. Buradaki beyazlara bula yaparak ten rengini bir sıra öreceğim. Bula yapıyorum arkadaşlar. 2'şer kez giriyorum. Şurada bakın beyazda blue olarak, ten renginin önünde blue olarak bıraktığımız yerlere yapacağımız siyah. Bu tarafa giderken kaydırma yapacağız. Kaydırma yaparak buradan dönerken normal sık iğne olarak yapacağız. Şuradan hemen blue'ların oradan başlıyorum. Ten renginin önünde bıraktığımız beyazlara yapıyoruz.
Biraz şöyle bolca yapalım kaydırmayı. Şöyle germesin. Dönüşte bu siyahı bir kat daha yapacağız. Bu blo yaptığımız siyahları böyle yine diplerine girerek, bu beyazların içine girerek sık iğne, normal sık iğne yaparak şöyle başa kadar kaydırarak yapın arkadaşlar. Şurada son sık iğnemin olduğu yere de, blomun olduğu yere de yaptım. Şöyle kaydırma yaparak siyahı tamamladık. Buradan geri dönüp arkadaşlar tekrar siyaha girdiğimiz blolara batarak, bakın şöyle çevirdiğinizde, ten rengini yatırdığınızda beyazlar gözüküyor. Yine her birinin içine kaydırma yaptığımız siyahların altına batarak, yine üstüne değil. Siyaha başladığımız noktaya şöyle sık iğne yapıp bitireceğiz. Şu en sonuncuyu kaydırarak bitirdim. Bu şekilde bakın. Şöyle bir gözümüz var. Takma kirpik taksaydım şuraya takardım. Şöyle şuraya dikeceğiz gözümüzü. Evet, şu iplerle dikeceğim için arkadaşlar onları gözü şöyle yerleştirdim. Şimdi ben şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam şu beyazdan beyaza, ten rengin şuradaki ten renklerinden değil de beyazdan beyaza 6 sık iğneye yakın bir boşluk bıraktım. Gözlerimin kendi büyüklüğüne göre ayarladım. Bir de bu kafa tabi dolduğu zaman şöyle açılacaktır, yayılacaktır. O yüzden biraz yanların birbirlerine yakınlaştırmak istedim. Şimdi siz de yapmış olduğunuz, ördüğünüz gözün büyüklüğü öreceğiniz ipin kalınlığına, inceliğine göre değişecektir. O yüzden şöyle gözlerinizi önce şöyle toplu iğnelerle tutturup bakın gözünüze hoş gelen yere, yani illaki burada 6 sık iğne bırakacaksınız ya da 5 sık iğne bırakacaksınız diye bir kaide yok. Gözünüze hoş gözükecek yere koyun. Ama hani bence 6 sık iğneyi çok aşmamaya çalışın. 5 ile 6 sık iğne şu ortada bırakarak arasında yerleştirme yapabilirsiniz. Ten rengini ten rengiyle, beyazı beyazla dikeceğiz arkadaşlar. Şu gözün renkli tabakasının şurada blo yaptığımız kısımlarının yanlarına da şuradaki gibi koyu renkten şöyle bir sıra dikerek yapacağım. Hem koyu renk gözüksün hem de gözün tam orta kısmında dikmiş olalım diye. Şu beyazı dikerken de yan yana dikiş atmayacağım. Şöyle gidip geleceğim. Yani bakın şimdi tam şuradan çıktım. Sık iğnenin dibinden çıktım. Şuraya beyazın battığım sık iğnenin dibine girerek öyle attıra çok çektirmeden o şekilde dikeceğim. Daha düzgün oluyor öyle yapınca. Tabii nasıl kolayınız giderse dikebilirsiniz. Ben bu yöntemi beyaz kısmını yaparken böyle yapıyorum. Bakın hem dikişler belli olmuyor. Yapa gide gele arkadaşlar şu beyaz kısmı dikelim. Ondan sonra ten rengi kısmını da dikeceğiz. Şu ten rengi olan kısmı da arkadaşlar şöyle ten renginin kendi ipiyle istediğiniz rahatlıkla dikebilirsiniz. İster attırarak, ister yan yana dikiş atarak. Ten rengini de buraya kadar dikin. Ondan sonra geri kalan kısımlarını yapalım. Arkadaşlar şimdi şuradaki beyazı
yapacağım ama bunu yapmadan önce şuradaki bakın koyu kahveyle şöyle gitmiştim. Burayı blue olarak bırakamamıştım. Şimdi şöyle bir kat bu blue yaptığım yerlerin dibinden şöyle gideceğim. Tekrar geri döneceğim. 2 kat yapmış olacağım. 2 kez gitmiş olacağım. Şöyle çeke çeke arkadaşlar. Böyle küçük küçük dikişler yaparak bu şekilde şöyle 2 tur döneceğim arkadaşlar. Şu beyazın buradan geçerken de bunun altından geçeceğim. Evet, gözün şu etrafına bakın, koyu renkle gittim. Çok değişti arkadaşlar. Yani yapmakla yapmamak arasında gerçekten şu renk çok olayı değiştiriyor. Güzel olsun diye biraz çabalamak gerekiyor. Tabii zor oluyor ama şu şimdi siyahın ucuna içte bırakmıştım ipimi. Şuradan siyahın ucuna şöyle çıkartacağım altından. Bu kadar kiprik yapıyorum arkadaşlar ben. Yani buna, daha doğrusu bu kadar yapacağım. Şöyle birkaç tane, bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kirpik var orada. Çünkü bence yeterli. Yani göz zaten iddialı bir göz. Bir sürü kirpikle doldurup bozmak istemiyorum. İsterseniz hani seviyorsanız şöyle birkaç tane daha şuralara da koyabilirsiniz. Benim için bu yeterli gördüm. Şimdi bakın tam uçta siyah ipim gözümün tam uç noktasına taktım. Şunun bittiği yerden bir üst sıradaki sık iğne şöyle bir ilerisi arkadaşlar. Bir sıra yukarısı, bir ilerisi. Diğer için bir üstüne hemen şöyle çıktım, bakın diğer kirpik için. Biraz çektireyim. Şöyle aynı noktadan çıkmış gibi şöyle yakınına giriyorum. Şu da aynı hiza, şununla aynı hizada. Biraz çektireyim. Şöyle çektirdim. Şuraya aynı hizaya girdim. Şöyle 3 tane bakın. Şöyle bakın, gözün dikimini de bitirdik her iki gözde. Bundan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. İşi yaparken de bakın. Şu uçla şu ucun arasında 10 tane sık iğne var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şurası. Aşağıya 1, 2 sıra iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şuradan çıkacağım arkadaşlar. Şu iki, çünkü şu uzunluk 7 sık iğne olduğu için oradan çıkacağım. Şöyle bakın. Şu şekilde çıktım. Gerginliğini şöyle düzeltip aynı yere tekrar şuradan giriyorum. Şuradaki baştan tekrar çıkacağım. Şöyle bakın. Şimdi bir kat daha yapacağım arkadaşlar. İnce, çok ince kalıyor çünkü böyle olunca. Şunun bir sıra sonrasına iniyorum. 2 sıra altına yapmıştık ilkini. Bir sıra daha iniyorum şuraya. Aynı yerden çıktım bakın. Şunu şöyle düzeltin. Şunun üstünde kalsın ipin. Şöyle kalınlığı belli etsin, gözüksün. Şöyle yanına doğru biraz itiyorum. Aynı yerden giriyorum ve arkadan bir yerden olarak bırakırım onu orada. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu kaş amigurumi bebeklerde çok kullanılıyor. Çok da güzel oluyor. Çok da basit. Bunu şöyle birazcık aşağıya doğru indirdiğinizde üzgün ifade verirsiniz kıza. Şöyle şurayı. Daha düz, daha hoş. Yani ifadesiz olduğu için bu şekilde yaptım. Bakın. Kaşımızı da yaptık.
dudak da bittikten sonra gerçekten çok farklı bir görüntü oldu. Saçlarla ilgili size yeterince bilgi verdim zannediyorum. Dediğim gibi kıvırcık saç yapımını Gülayala mikrodalgada kıvırcık saç yapımı videom var zaten kanalımda. Oradan izleyerek öğrenebilirsiniz. Evet, bakıyorum çok tatlı, çok güzel oldu. Arkadaşlar çok beğendim gerçekten. İnşallah siz de beğenmişsiniz. Alkışlıyoruz. Daha sonra beğen butonuna basmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Çok önemli bunlar bizim için, biliyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.